Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda şifa enerjisini artırabilmek adına oluşturmuş olduğumuz bir şifa grubumuz var WhatsApp'ta. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak bu gruba dahil olabilir. Günlük his yüklemelerinin olduğu ve hem bilgi paylaşımı aynı zamanda da şifa çalışmalarının yapıldığı bir grup. Dilerseniz sizler de dahil olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşayabilir buna bakalım. Deve metaforu olarak geliyor. Sabırlı, olgun, mertebe sahibi olan, liyakatli, mülayim tabiatlı dadı. Genel olarak enerjisi daha çok böyle sakin bir enerjide olabilir günün enerjisinde. Daha çok enerji dedim. Daha çok böyle sakin bir tavır takınabilir bugün. İnsanlara karşı daha anlayışlı olduğu, daha böyle merhametli davrandığı bir sürecin içerisinde olacak. Bugün sevgi boyutuna geçiş, serbest bırakmak ve üzüntü kartı geldi. Biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçmiş olarak görünüyor. Ancak burada artık daha çok teslimiyete geçmeyi tercih ettiği bir sürecin içerisinde yaşanan durumlar her neyse onları serbest bırakmayı seçtiği, daha böyle insancıl ve sevgi enerjisinde davranmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde olacak. Bunu birazcık daha yaşadığı üzüntüyü duymak istememekten kaynaklı yapıyor da diyebiliriz. Çünkü burada artık enerjisini farklı yöne çevirerek, daha böyle sakin enerjilerde kalmaya çalışarak o üzüntüsünü ortadan kaldırmayı düşünüyor. Bakın üzüntü kartının altına yine üzüntü geldi. Sabır kartının altına da sabır geldi. Aslında çok ciddi şekilde yorulduğu ve sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. Şimdi burada şöyle bir enerji var. Azize kartı bize sırlardan bahseder. Karanlıkta kalan durumlardan bahseder. Şimdi bazı sırlar onu ciddi şekilde yoruyor olabilir. Yaşadığı olayların içerisinde gizli kalmış durumlar ya da olaylar olduğunu da düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Birazcık böyle kuruntu ve nasıl diyelim, negatif senaryolara odaklandığı bir süreçten geçmiş olabilir. Hala kafasında soru işaretleri var ama biraz da olsa kendini böyle sakinleştirmeye çalışıyor. Çünkü ciddi şekilde bir hayal kırıklığı var. Şimdi gerçek manada bir üzüntü var burada diyebiliriz. Sabır kartıyla beraber dediğim gibi deve metaforu zaten bize sabırlı olmaya çalıştığından bahsettim. Ciddi şekilde sabretmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde. Bu iki kartın da gelmesi bende birazcık şey hissini oluşturdu. Aslında çok büyük öfkem var ve bu öfkeyi bastırmaya çalışıyorum. Enerjisi çok yüksek. Baskı, üzüntü, aile ve merak kartı geldi. Özellikle aile konuları ile ilgili. Yani ikili ilişkilerde aile ilişkiye engelse ya da farklı durumlar varsa burada biraz aile konularının onu üzdüğünü söyleyebiliriz. Birazcık da sanki şöyle bir enerji var. Konu aile olduğu için buradaki baskı onu daha da çok zorluyor diyebiliriz. Yani örnek olarak buradaki sorun iş olsa iş hayatıyla ilgili hemen bir düzenleme, belki kaybetmeyi de göze alabileceği bir şeylerin içerisine girebilecek biri. Ama konu aile olunca burada biraz elinin kolunun bağlandığını hissettiği bir sürecin içerisine onu sokuyor olabilir. Ciddi bir merak enerjisi var. Birçok şeyin netleşmediği bir durumun içerisinde kalmış olabilir. Dediğim gibi Azize kartı sırlardan bahseder. Karanlıkta kalmış durumlardan bahseder bize. Bu noktada bazı şeylerin netleşmemesi ya da arka planda farklı şeylerin olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi olabilir. Farklı bir durum olarak da Azize kartı bize evli bir kadından da bahseder. Ana gündemi böyle biri olabilir. Özellikle video izleyen arkadaşım. Kadınsan aklındaki kişinin gündeminde evli bir kadın olabilir. Ama bu şöyle partner gibi de olabilir tabii, ama partnerin dışında da anne olabilir, abla olabilir. Bu tarz biri olabilir diyelim. Şimdi
Diğer kartlarda daha da netleşecektir zaten bu alan. Sesim biraz kötü çıkıyor sanırım ama kusura bakmayın öyleyse. Biraz garip hissettim. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım bugünün enerjisinde aklınızdaki kişi neler yaşayabilir? Şimdi iş hayatı, sizinle olan ilişkisi ve aile hayatıyla ilgili bakacağız. İş hayatında aslında güzel bir enerjinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Emin adımlarla devam ettiği bir sürecin içerisinde iş hayatında. Burada kendi hayatında yani iş hayatında güveni oluşturmaya çalışan bir enerji olarak geliyor aklınızdaki kişi. Artık bu alanda maddi olarak biraz daha rahatlamayı hedeflediği ki birçok kişi gibi bir sürecin içerisinde bununla ilgili daha böyle büyük ve net adımlar atmak istediğini söyleyebiliriz. Çünkü aklınızdaki kişinin en büyük korkularından biri maddiyatla ilgili durumlar olabilir. Ve harekete geçmesini, daha iyi yerlere ulaşmasının önündeki en büyük engel de bu olabilir. Korkularından kaynaklı iş hayatında bazı şeyleri bitiremiyor olabilir. Bitiremediği için yeni başlangıçlara kendini açamıyor olabilir. Burada artık ama o bilinçaltındaki korkuları bir tarafa bıraktı. Daha böyle güvenli bir şekilde kendini güvenilir hissettiği. Bu ne demek iş hayatı için? Daha böyle kendine güvenerek attığı adımlarla ya ben bu işe girerim, işte işimi büyütürüm, işimi değiştiririm artık her neyse oradaki alan. Yanlış da yapsam yani düşündüğüm gibi olmasa da bu alan ben buradan çıkmasını bilirim dediği bir bakış açısı var. Burası güzel geldi. İş hayatına kendine karşı güveni daha da böyle artmaya başladığı bir süreçte. Korkularını bastırmayı, daha çok bastırmak gibi de değil de korkularından arınmayı burada başarmaya doğru adım adım gidiyor diyebiliriz. Çünkü bastırsa daha çok negatif olarak da çıkabilir. Ama burada bir şeyleri özgüveninin daha da böyle artmasıyla korkulardan arınıyor diyebiliriz. Şimdi sizin ilişkisinde neler olabilir dediğimizde bakın yine ev kartı geldi. Ev, hane, aile konularının hakim olduğu bir sürecin içerisindesiniz. Şimdi günün enerjisinde daha çok sessiz, sakin bir enerji hakim diyebiliriz aranızda. Şimdi asılan adam kartıyla büyük resme bakmaktan bahseder. Kendini böyle çekmek, yalnızlıktan, genel bir değerlendirmeden bahseder bize. Gece ve gündüz kartıyla beraber burada sizinle ailesi arasındaki o dengeyi sağlamak istediği bir sürecin içerisinde. Şimdi siz aileyseniz eğer aklınızdaki kişiyle, örneğin eşiniz için dinliyorsanız eğer bu açılımı. Şimdi bu konu burada da aile birliğini devam ettirebilmek adına bazı sorunlar varsa bu sorunların nasıl çözülebileceği, buradaki asıl göremediğiniz ya da anlaşılamayan, birbirinizi anlayamadığınız noktalar nelerse onlara odaklandığı bir süreç olabilir. Ama böyle bir durum yoksa yani eşiniz değilse, siz bir aile değilseniz bu kişiyle burada ev, aile konularıyla sizin aranızda kaldığı bir durum var. Dediğim gibi burada farklı bir ailesi olabilir, anne baba karşı geliyor olabilir. Burada artık bazı şeyleri çözmek istediği bir durumun içerisinde, dengeye gelmek istediği bir durumun içerisinde. Ama şu anki dışarıdan baktığınızda görünen sessiz, sakin, hani suya sabuna dokunmayan derler ya, öyle bir enerji içerisinde olduğunu düşünüyor, görüyor olabilirsiniz. Şimdi aile hayatıyla ilgili neler olabilir dediğimizde, şimdi burada daha çok böyle iyileşme enerjilerinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi güneş kartı hangi kartın yanına gelirse gelsin buraya şifa enerjisini verir. Aileyle ilgili, ailede canını yaktığı, üzdüğü, maddi manevi kayıplara uğrattığı birileri varsa eğer ki bu anne olabilir dediğim gibi Azize kartı geldiği için evli bir kadın olabilir. Bu konuyla ilgili bir telafi isteği içerisinde olacağını söyleyebiliriz. Şimdi biraz önce dediğimiz örneklerden gidersek yani hiçbir şey tesadüf değil. O örnek geldiyse bu demek ki bu videoyu izleyen arkadaşlarımın birçoğunun bu tarz bir durumun içerisinde olma ihtimali var. O yüzden bu akışta geliyor. Şimdi burada söylemek istediğim aklınızdaki kişi evliyse eğer ve video izleyen arkadaşım kadınsa eğer şimdi aklındaki kişinin
eşiyle arasında yaşanan o sıkıntılı süreçler, işte can yakıcı sözler olabilir, uzaklaşma durumları olabilir, psikolojik olarak acı çektirme durumları olabilir. Her neyse karşı tarafa yaşattığı, bunları telafi etmek istediği bir sürecin içerisinde. Buradaki enerjileri iyileştirmek ve kendini affettirmek istiyor. Asıl amaç ne? Bunu soralım. Arada bir öfke durumu ya da kızgınlık durumu olabilir. Karşı taraf aklınızdaki kişiye karşı çok fazla kızmış ve zarar verme enerjilerinde olabilir. Biraz da bunu durdurmak isteğiyle bunu yapacak diyebiliriz. Yani şöyle, örneğin aklınızdaki kişi canını yakmıştır. O da aklınızdaki kişinin canını yakmak adına işte birçok yola başvuruyordur örneğin. Böyle bir durum olabilir. Burada o enerjiyi biraz hafifletmek, o öfkeyi, kızgınlığı biraz dindirmek isteği içerisinde diyebiliriz. Bu kartı neden aldım? Çünkü burada barışma isteği olarak mı bunu yapıyor olarak? Çünkü burada da denge kurmak istediği için burada biraz barışma isteği gibi değil de sanki iki tarafı da idare etme isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Diyorsanız ki hayır böyle bir şey yok, yani evlilik yok, o ev değil ya da işte burası bana uymuyor diyorsanız eğer. Şimdi burada ailesiyle ilgili, ailede bir kadının canını yakmış, yorduğu bir sürecin içerisine sokmuş olabilir, yorulduğu bir sürecin içerisine sokmuş olabilir. O kişiyle ilgili bir af dileme, telafi etme, o kişinin kızgınlığını, öfkesini aynı şekilde dindirme isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz ailedeki bir kadınla ilgili. Genel olarak enerjileri bu şekilde. Şimdi biraz önceki kartlarla beraber aslında buradaki üzüntünün biraz aile yapısına verdiği zararla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Yani sevsin ya da sevmesin. Bakın buradaki gelen enerji öyle bir enerji değil. Sevebilir tabii ki. Sevsin ya da sevmesin. Buradaki enerji daha çok bunu yapmamalıydım. Yani bu konuda senin canını yakmamalıydım dediği bir bakış açısı var. O yüzden de burayı telafi etmek istiyor. Şimdi sizin enerjilerinize bakalım. Kupa 9 geldi. Köpek metaforu. Sadakatin simgesidir. Köpek dosta, gül düşmana diken gibidir. Köpek aynı zamanda yarattığı ve sahip olduklarına sadakattir. Siz sadık olduğunuz enerjilerde devam ediyorsunuz. Hayalleriniz, istekleriniz aynı şekilde devam ediyor. Artık bazı şeyleri kabul ettiğinizi söyleyebiliriz. Bir yüzleşme isteği içerisindesiniz ama açıkçası buradaki yüzleşme biraz şey gibi bir yüzleşme. Tamam, ben her şeyi kabul ediyorum gibi bir yüzleşme. Yani size yapılan yanlışlar varsa, sıkıntılar varsa, her neyse her şeyi kabul ediyorum dediğiniz bir durumun içerisindesiniz. Buraya dikkat edin. Burası çok sağlıklı gelmedi açıkçası. Çünkü yapılan yanlışlar varsa tabii ki de affedilebilir. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama bunun altında yatan sebepleri hem psikolojik olarak, ilişkinin dinamiği olarak bakmakta fayda var. Hem de bunu neden yaşadığınızı görebilmek adına kendi alanınız içinde bakmakta fayda var. Burada daha çok bir istiyorum olsun enerjisinin yükselmesi var diyebiliriz. Düşmanlık, bağışlanmak, sıradanlık, yalnızlık ve düşünmek. Şimdi burada çok ciddi şekilde sizin de canınızın yandığı bir sürecin olduğunu söyleyebiliriz. Belki soğuk bir savaşın içerisindesiniz. Kırıcı kelimeler, kırıcı cümlelerle çok karşı karşıya kaldınız. Belki üçlü bir durumun içerisindeyseniz üçüncü kişinin yarattığı bazı sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Zorlayıcı durumlarla kalıyorsunuz. Her neyse buradaki durum ciddi şekilde aslında sizin de canınız yanıyor ama burada mesela biraz önceki kartlara baktığımızda sizinle ilgili bir telafi durumu yok. Yani bir istek var, düzensin isteği var ama telafiyle ilgili bir şey yok. Bağışlanmak kartıyla beraber yapılan her şeyi görmezden gelebileceğinizi, kabul ettiğinizi, bağışladığınızı söylüyorsunuz. Bunun da en büyük sebebi, bakın burada şöyle bir enerji var. Yalnızlık. Ya dün ya da ondan önceki açılımda da böyleydi sanki. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama şimdi yalnızlık kartı çok fazla bu videoya denk gelen arkadaşlarım içerisinde yalnızlık korkusu olan arkadaşlar var. Bu yalnızlık korkusu, yalnız kalmamak adına o açılımda da bunu aktarmıştım. Mutsuz eden, kötü davranan kişileri bile yalnızlık korkusu olan bazı kişiler hayatlarında tutmaya devam ediyor. Yani yeter ki yalnız olmayayım, kim olursa olsun hayatımda gibi bir enerji var. Şimdi bunu böyle söylediğimi şunu diyebilirsiniz. Ya hayır, ben böyle bir şey yapmıyorum. Herkes bunu söyler ama
Bakın buradaki aktardığımız her şey bilinçli taraf değil. Bilinçli taraf zaten her şey ortada olsa, bilinçli tarafla değerlendiriyor ve yapıyor olsa bu şekilde hiçbirimiz hiçbir konuda sorun yaşamayız. Ama ya da çok küçük sorunlar olur. Yani sürekli aynı döngülerden geçmeyiz en azından. Öyle diyeyim. Ama bilinçaltı tarafın olarak bahsediyorum. Yani siz burada bir kişiyi hayatınıza çekerken, ben hayatıma işte onu gördüm, ona aşık oldum, çektim, seçtim gibi düşünüyorsunuz. İşte örneğin biriyle tanıştınız, işte arkadaşım tanıştırdı, o yüzden beraberim diyorsunuz. Ama altyapıya baktığınızda, bilinçaltına baktığınızda bir sürü olasılığın içerisinde o kişiyi hayatınıza alma sebebiniz, o kişiden etkilenme, o kişiyle bir araya gelme sebebiniz aslında bilinçaltınızdaki o bağlanmadan tutun, bağlanma stillerinden tutun, bilinçaltı korkularına, enerjilerine, isteklerine, bilinçaltının tamamıdır o kişiyi size getiren. Bilinçli tarafınız ya da orada denk geldiniz, burada bu tanıştırdı gibi değildir. O yüzden bu alandaki bilgiler bana uymuyor gibi gelebilir size. Ama çok iyi düşünüp örneğin bir kas testi gibi bir bilinçaltı durumunu değerlendirmenizde teknikle fayda var. Çünkü en sıkıntılı durum farkında olmadığınız şeyler zaten. Ki birçok arkadaşımın yalnızlık korkusu olduğunu bile farkında değildir. O yüzden buradaki enerji hani her ne olursa olsun yeter ki hayatımda olsun dediğiniz bir enerji var. Kupa dokuzlusu dilek kartıdır, istek kartıdır, hayallerden bahseder. Genel manada güzel bir karttır. Ama burada açıkçası kupa dokuzlusundaki en net hissettirdiği bekleme enerjisi de var çünkü kupa dokuzlusunda. Buradaki bekleme enerjisiyle beraber şöyle bir şey var. En güzel hayatı istiyorum deyip hayatınızdaki olumsuz gidişatlara bakmadan genel bir hadi olsun durumu. Yani istiyorum ama ben hiçbir şey yapmayayım gibi bir enerji var diyebiliriz. Bugün için mesaj alalım. Yani sürekli aynı kartların gelmesi, sürekli aynı enerjilerin dönmesi aslında uyan diyor. Saçların dökülüyorsa onlara sevdiğini söyle. Tenin kuruyup pul pul oluyorsa tenine onu sevdiğini söyle. Yüzün sivilceleniyor, kırışıyor, lekeleniyorsa onu beğendiğini söyle. Huzursuzsan, mutsuz hissediyorsan kalbine onun yanında olduğunu söyle. Nereni sevmeyi ve nerene şefkat göstermeyi unutursan orası sana kendini hatırlatır dedi. Evet, kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Açıklamalar kısmındaki linkten de şifa grubuna dahil olabilirsiniz. Hoşçakalın.